Merhaba arkadaşlar. Piyasalarda işlem yapmadan önce işte bir sürü çizgiler çiziyoruz. İşte destek direnç çizgileri çiziyoruz. İşte hareketli ortalamalar, işte mum çubuklarına bakıyoruz. İşte kırılımlara bakıyoruz. Acaba kırılıyor mu, kırılmıyor mu diye. O kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki yani ekranın içinde artık nereden pozisyona gireceğimizi şaşırıyoruz. Acaba girsek mi olur, yok ya şuradan onay alamadık giremiyoruz veya işte burası kırmadı daha geçemiyoruz. Burası daha kırılmadı girmeyelim işte ama stokastik al veriyor ne yapalım işte MACD sat veriyor. O kadar kafamız allak bullak oluyor ki yani en sonunda diyoruz ki ne yapacağız abi, nasıl gireceğiz pozisyona bilmiyoruz yani, ne yapacağımız belli değil. Bugün sizinle bu konuyu konuşacağım. Ee, Her şeyi atabilirsiniz üstünden. Yani MACD olsun, RSI, işte mum çubukları. Piyasada alım veya satım yapmadan önce bugün 5 tane ana konu üzerinde konuşacağız. Yani bu 5 tane ana konuyu yaptıktan sonra piyasada istediğimiz her yerden işleme gireriz. Hiç sorun yok bundan sonra. Yani kafamız karışmayacak. İşte o kesti mi, bu aldı mı değil. Bir 5 tane altın kural var. Bu altın kuralı uygulayıp piyasadan çok güzel işlemlere girebiliriz. Kafanız rahat olsun. Videoma başlamadan önce sizden ufak bir istirhamım olacak. Aşağıdaki kırmızı butona tıklayarak bundan sonra gelecek ve fiyatların sana çalıştığı, olasılıkları sana döndürecek videolarımı kaçırmamış olursun. Bastıysan o zaman demek ki piyasalardan sen de hazırsın para kazanmaya. Hadi bakalım, işleme girmeden önce bu 5 altın kural neymiş bir görelim. Evet, piyasanın pencereden, yani büyük pencereden piyasaya bakmamız gerek. Yani piyasanın destek ve direnç noktalarını belirleyeceğiz. Ve ondan sonra piyasa yükseliş piyasasında mı yoksa düşüş piyasasında mı veya konsolide piyasada mı, yani yatay devam eden bir piyasada mı, bunu ilk başta bunu çözmemiz lazım. Arkadaşlar piyasada 3 çeşit hareket var. Piyasa ya yükseliş trendindedir ya düşüş trendindedir veya konsolide oluyordur. Yani bir yükseliş trendinden sonra ya konsolide oluyordur veya bir düşüş trendinden sonra konsolide oluyordur. Örneğin şöyle gösterecek olursak ya piyasa çıkıyordur, yani tepeler bir öncekinin üstünde gerçekleşiyordur, ya piyasa düşüyordur, yani dipler bir öncekinin altında, tepeler de bir öncekinin altında gerçekleşiyordur. Veya işte düştükten sonra konsolide oluyordur veya işte çıktıktan sonra konsolide oluyordur. Yani buralarda bir çaba içerisindedir. İşte alıcı gelmeye çalışıyordur veya satıcı satmaya çalışıyordur. Alıcı gitmeye çalışıyordur, satıcı gelmeye çalışıyordur. Biz ilk önce ana pencereden yapacağımız işlemi belirleyeceğiz. Yani yükseliş piyasasındaysa katiyen ve katiyen satış yapmayacağız. Düşüş piyasasındaysak katiyen ve katiyen alım yapmayacağız. Konsolide piyasalarda ya bekleyeceğiz, kırılışlarda gireceğiz veya işte destek direnç çizgimizi çizip ona göre alım satım yapacağız. Devam edelim. Örneğin gene burası şöyle örneğin gene bizim BIST 100 endeksimiz. Yani genellikle BIST 100'e alıyorum çünkü çok fazla işlem yapılıyor. Yani kendi piyasamızda işlem yapıyoruz genellikle. Yani çoğu yatırımcı Türkiye'den kendi piyasasında işlem yapıyor. En azından bu piyasamızı nasıl analiz edecek, nasıl alacak, nasıl satacak, bunu görsün, bunu öğrensin. Yani zarar etmesin. Yani derler ya bizim küçük yatırımcı. Küçük yatırımcımızı kollayalım. Şimdi diyelim ki bizim gene BIST 100 ne zamanmış? İşte 2017 başı, işte 2018'e doğru gidiyoruz. Burada yani şöyle çocuğu getirseniz, yani bir ufak bir çocuk getirseniz bunun herhalde yükseliş olduğunu söyleyecektir. Bu piyasada satış yapmayacağız arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde, yani hiç satışı düşünmeyeceğiz. Yani bitti artık. Bize iyi bir noktalardan kar edecek alım pozisyonu bekleyeceğiz. Yani bu piyasa görüyorsunuz tepe, dip. Tepe, dip. İşte tepe, dip. İşte gidiyor tepe, dip, tepe, dip. Yükseliş piyasasında, yani büyük pencereden baktığımızda alım yapacağız. Geçelim. Gene BIST 100 endeksimiz. Gene piyasanın yapısını inceliyoruz. Burada da gene dip, tepe, dip, tepe, dip. Ama bu tepe bir öncekinin üstüne çıkmıyor. Demek ki ya piyasa buralarda konsolide olacak veya aşağı düşüş başlayacak.
Bu noktada dikkatli olmaya başlıyoruz. Bakıyoruz ana pencereye. En son dibimizi geçtiğini görüyoruz. Buradaki dip bir önceki dibin altında. Tepemizde bir önceki tepenin altında. Demek ki düşüş piyasasındayız. Biz bu piyasada tek yapmamız gereken şey satım yapmak. Almayı düşünmüyoruz. Yani burada ne zaman başlamış? 2018'den başlamış. Ağustos veya Eylül nereye kadar gittiğini bilmiyorum ama bizim piyasa BIST 100 yani neredeyse bir seneye yakın hiç alım vermemiş. Yani niye kendimizi zorlayacağız bu piyasada? Bir, altın kural. Piyasayı çok iyi analiz edeceğiz. Yükselişte mi, düşüşte mi? Yoksa sıkışık, yani konsolide olan sıkışık bir piyasanın içinde miyiz? Evet, gene devam edelim. Gene bizim piyasa. Peki şöyle bir soru gelebilir akla veya işte düşünebilirsiniz. Burası gene BIST 100. Aynı günlük ama yani biz günlükte işlem yapacağız. Eğer günlükte işlem yapıyorsanız bir üst time frame, yani bir üst vadeye bakacağız. Yani haftalığa bakacağız. Eğer ki kafanız karışıyorsa işte ya ben artık yani burası, şimdi bakın burada fiyat çıkıyor. Yani şöyle geri alayım. Fiyat çıkıyor, geliyor, çıkıyor, tepe, dip. Sonra çıkmaya devam ediyor işte böyle. Buradan inanılmaz bir şekilde aşağı düşüyor. Zaten bu herhalde pandemi süreci. Ve fiyat buradan tekrar yukarı çıkmaya başlıyor. Ama şu anda gördüğümüz şey Temmuz-Ağustos gibi fiyat buradan aşağı düşüyor. Yani en son şöyle gösterecek olursak tepe, dip, bu dipten tepeye çıkıyor ve en son dipten aşağı kırıyor. Yani şimdi diyeceksiniz ki bu piyasada acaba alalım mı satalım mı? Burada kararsız kaldığımızda hemen bir üst time frame'e geçeceğiz. Yani bir üst vadeye. Yani eğer biz burada BIST 100'ü günlük kullanıyorsak hemen bir sonra BIST 100'ü haftalık olarak açacağız. Bir kenara bakacağız büyük pencerede. Yani büyük pencerede olaylar ne? Ne tarafa doğru bu piyasa gidiyor? Bu şekilde baktığımızda da şuradaki kapanış, yani şuradaki satış haftalıkta şurada görüyorsunuz. En son satış buradaki satış, şu bölge. Şöyle baktığımızda da burası bizim gene bir haftalıkta da yükseliş trendinde olduğumuzu gösteriyor. Yani bizim piyasamız buradan gene alınabilir. Yani buradan tepe, dip, tekrar yukarı çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü haftalıkta baktığımızda dip, tepe, dip, tepe, dip buralarda bir yerde olabilir. Yani bilmiyoruz. Buralarda olabilir. Ama piyasaya yüksek, yani ana pencereden baktığımızda haftalıktan kararsız olduğumuz günlükten daha iyi görüyoruz. Bu piyasa dipler birbirinin üstünde gerçekleşiyor. Eğer burada gerçekleşirse zaten bizim piyasa çıkışa devam edecektir. Eğer ki kafanız allak bullak olduysa işte mesela şöyle bir şey olabilir. Saatlik işlem yapıyorsunuzdur. Girmişsiniz saatlik işlem ama karman çorman bir ortalık var. Hemen bir üst time frame işte 4 saatliğe bakabilirsiniz. Yani veya 4 saatlikte işlem yapıyor olabilirsiniz. İşte FX de yapıyor olabilirsiniz, Forex. 4 saatlikte bakıp da piyasa allak bullak burada ne yapılır dediğiniz andan itibaren bir üst time frame. Hemen bir günlüğe bakın bakalım. Ana pencereyi daha rahat görürsünüz. Yani bu acaba çıkıyor mu veya düşüyor mu, ona göre işlem yaparsınız. Devam edelim. Birinci altın kuralımızı öğrendik. Neymiş? Piyasayı üstten bakacağız. Trendi göreceğiz. Yani trend yükseliş mi, düşüş mü? Veya işte sıkışma alanın içinde mi? İkinci altın kuralımız, işlem yapmadan önce destek direnç çizgilerimizi çizeceğiz ve piyasanın bize nerelerden fırsat verdiğini kollayacağız. Yani piyasa eğer yükseliş trendindeyse herhangi bir çekilmede bize alım fırsatı versin veya düşüş trendindeyse piyasa, yine üst vadeye baktığımızda yani ana pencerede her yükselişte bize satım fırsatı versin diye pozisyon kullanacağız. Yani fiyat aralığı belirleyeceğiz ki bize karlı işlemler, yani olasılığı bizim tarafımıza çevirecek, şansı bizden tarafa döndürecek işlemler arayalım, kovalayalım. Diyelim ki şöyle piyasa var. Çıkıyor. Ya biz genellikle, çünkü bu psikolojik bir savaş. Yani ben buna, yani şimdi yine aramızda kalsın, ben buna iyi kumarbazlar diyorum. Yani iyi, yani kendini göstermeyen, işte elindekini belli etmeyen piyasa oyuncuları, kendini kontrol eden oyuncular. Yani duygusal hareket etmeyen oyuncular.
Yani fiyat çünkü buralara çıktığı andan itibaren buralardan, çünkü hiçbir yatırımcı duramıyor. Yani piyasa uçuyor, piyasa kaçıyor, hemen alalım, hemen alalım, gitmesin biz yakalayalım, ya almadık bak nereye gitti falan diye. Buralardan alınca da zaten piyasa buradan geriye döndüğünde ya stop oluyorlar ya da işte stop olmazsa elinde avucunda ne varsa kaybediyor zaten, bitiyor yani, hiçbir şey kalmıyor. Piyasa öyle bir yerdir yani. Peki biz ne zaman işleme gireceğiz? Piyasa bize bir fiyat aralığı, bir fırsat vermesini tanıyacağız. Yani buralardan piyasa aşağı döndüğünde biz buralardan işleme gireceğiz ki yani eğer ki yükseliş piyasasındaysak bize kar sağlasın. Veya işte düşüş piyasasındaysak işte hani buralardan satma. Şöyle bir şey oluyor çünkü yatırımcı artık burada girmiş, burada almış ya. Düştükçe düşüyor, düştükçe düşüyor. Biraz çıkıyor, biraz umutlanıyor ama gene düştükçe düşüyor. Artık buralarda bir yerde pes ediyor. Yani artık diyor ki bittim diyor ben. Satayım kurtulayım diyor. Zaten ondan sonra da piyasa çıkıyor. İşte psikolojik olarak kaldırmak zor. Düşüş piyasalarında da bize fiyatın iyi bir fırsat vermesi, yani çıkışa geçmesi için çıkışa geçsin ki çıkışa biz satış yapalım. Devam edelim ben. Bunu da şöyle bir örnekle göstereceğim. Bunu da mesela dolar TL örneğiyle gösteririm ama dikkat edin. Ben günlük işlem yapıyorum diyelim ki. Günlükçüyüm ben. Yani günlük mum çubuklarına bakıyorum ama bir fırsat arıyorum. Yani bir yerlerden gireyim diye işte dolar TL'ye. Yani işte yatırımcısınızdır, işte fabrikanız vardır vesaire, işte iş yeriniz vardır. İşte dolar alacaksınız veya dolar satacaksınız. TL'ye döneceksiniz. Şimdi burada ben mesela hareketli ortalama kullanıyorum ama bu örnekte kullanıyorum. Siz buna destek direnç çizebilirsiniz ya veya velhasıl başka gireceğiniz noktaları da belirleyebilirsiniz. Ama fiyat aralığı ben haftalıkta 50 günlük ortalama kullanıyorum. Yani bu ortalamayı çizdiğimde buraya böyle fiyatın her ortalamama geldiğinde bana alım fırsatı vermesini düşünüyorum. Alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Ben para kazanayım yükseliş trendinden. Burada vermiş, burada vermiş. İşte buralarda 3 lirada vermiş. İşte zaten bağırıyormuş o sıralar işte 3, 3,5. Burada vermiş işte 3,5'da vermiş. Burada vermiş 5,5'da vermiş. Neredeyse burada 2-3 defa vermiş. Şimdi buralarda biz de diyoruz işte yatırımcı işte kaçıyor diye şuralardan girmiştir zaten büyük ihtimalle. Bakalım sonucu ne olacak ama bu piyasa gene eğer ki almak istiyorsak gene beklememiz lazım. Veya satmak istiyorsak beklememiz gerekiyor ki piyasa buralar yani işte 7 civarları buralarda dolaşsın ki biz aldığımızda karlı işlemler kapatalım. Bunu da piyasanın haftalığına bakıyorum. Ondan sonra günlüğe geçip alım satım yapıyorum. İlk iki altın kuralımızı öğrendik. Şimdi ben nerede işleme gireceğim peki? Diyelim ki piyasayı gördük. İşte haftalık çubukta işte dedim ki haftalık grafikte baktık piyasa yükselişte. Peki ben günlük işlemciyim. Ben nerede işleme gireceğim? Buna da hemen bakalım. Çünkü 3. altın kuralımız bizi işleme sokacak kural. Burada da mum çubuklarını kullanacağız. Yani eğer ki işte ben gene mum çubukları videomu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şiddetle öneriyorum, tavsiye ediyorum. Kaçırmayın diyorum yani. Ondan sonra işte kırılmalara bakacağız. İşte şöyle göstermek gerekirse diyelim ki haftalıkta baktık. Haftalık bizim çıkışta ve piyasa buralarda dolaşıyor. Yani belki burada 50 günlük ortalamamız vesaire geçiyordur. Piyasa buralarda dolaşıyor ama bu piyasaya günlükte baktığınızda şu bölge mutlaka günlükte böyle iniyordur aşağı. Ama haftalıkta, burası günlük, haftalıkta çıkış piyasasında olduğumuz için yani ana pencerede biz burada işte mum çubuğu arayabiliriz. Mesela buralarda işte yutan mum çubuğu olabilir, işte pin bar olabilir vesaire işte. Veya kırılma bekleyebiliriz. İşte çubuklar gelmiştir böyle. İşte fiyat deriz ki işte diyelim ki burayı kırarsa işleme gireceğim. Altına düşerse de stop olacağım burada. Böyle işleme girip bir sonraki dalgayı yakalama ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü piyasa zaten yükselişte haftalıkta. Devam edelim 4. altın kuralımıza. 4. kuralımız sermayemizi koruyacak, bizi koruyacak olan kural. Hatta altın değil bu, yani elmas kural diyebiliriz buna. Çünkü bizi koruyacak 4. kural ne? Nerede stop olacağım? Ve stop loss aralığım ne kadar olacak? Bir önceki örnekte gösterdiğim gibi eğer ki haftalıkta yükseliş piyasasındaysak
Düşüşte, yani günlük düşüyordur. Çünkü biz haftalıkta bakıp günlükte işleme gireceğiz. Büyük pencereden bakıyoruz. Günlükte de fiyatlar giderek düşmeye başlamıştır işte böyle. Yani ama tabii haftalıkta çıkış piyasasındayız. Yani günlükte de buralarda vesaire olabiliriz. Biz buradan giriş pozisyonu bekleyeceğiz. İşte burada işte çubuk bekleyeceğiz. Kırılma bekleyeceğiz. Bir önce anlattığım gibi. Buradaki stop aralığımız çok önemli. Çünkü eğer ki ben burada konsolide de olabilir fiyat. Yani sıkışma alanının içine de girebilir böyle. Şu vaziyette. Eğer ki dersem ki ben bunun üstüne kırarsa burada işleme gireceğim ve altına da buraya bir yere, yani 1 puan, 2 puan, 3 puan altına da stop koyacağım. Eğer ki ben burada 1 lira risk alıyorsam günlükte, yani bu benim günlük mum çubuklarım, en az 2'ye yukarıya doğru 2, 3, 3,5, 2,5 oynamam gerekir ki ben kar elde edeyim. Çünkü ben biliyorum ki işlemlerimin yarısında stop olacağım. Yarısında kazanacağım, yarısında kaybedeceğim. Ama piyasa insan değil, piyasa bir canlı değil. Yani piyasayı kandırabilirsiniz. Piyasayı dersin ki sen her kazandığında ben 1 lira vereceğim. Sen her kazandığında bana 2,5-3 lira vereceksin. Bitti. Şöyle yap. Eğer ki burada 1 lira zarar stopu koyuyorsam buradaki 2,5-3 liram benim bu haftalık buradan döndüğünde bunun ya buralarda bir yerde alışım, yani kar hedefim olması gerekir ya da biraz üstünde kar hedefim olması gerekir. Çünkü piyasa dalgalar halinde ilerleyecektir. Haftalıkta da dalgalar halinde ilerler, aylıkta da dalgalar halinde ilerler, günlükte de, saatlikte de. Çünkü buradan tekrar satıcıların gelip aşağı piyasa ittirmesi olağandır. Onun için burada eğer ki şu risk aralığımı iyi belirlersem ben haftalıkta, günlükte iyi belirlersem haftalıkta iyi, güzel bir yerlerden kar edip çıkabilirim. Devam edelim. Peki işlemim 5. kuralımız kar alma. Biraz önce de söylediğim gibi. Peki işlemim doğruysa ben nerelerde kar alacağım? 5. altın kuralımızda ise eğer tek bir dalga yakalayacaksak, yani tek bir dalgaya oynuyorsak bizim bu dalgamızın geriye dönmeden önce biz bu pozisyondan çıkmamız gerek. Bunun için de birincisi ya bu tepenin yakınlarında bir yerde pozisyondan çıkacağız kar elde edip, veya işte biraz üstünde pozisyonlarımızdan çıkacağız. Bu düşüş piyasasında da aynı. Eğer ki biz bu dalgaya oynuyorsak çıktıktan sonra satışımızı gerçekleştirirsek, burada gene kırılma veya işte çubuklara bakarsak, mum çubuklarına, biz burada eğer ki buraya 1 lira risk alıyorsak şu dalganın burasında ya burasında karımızı alacağız veya işte birazcık da aşağısında. Yani bu piyasa tabii ki buradan aşağı doğru inebilir. Ama önemli olan her zaman iner mi? İnmez. Ama olasılıkları bizim tarafımıza çevireceğiz. Yani daha fazla zarar etmemek, yani karımızı alıp kenara geçmek. Yani bunun sonu yok. Bu aşağı inebilir. Elbette bir yerden dönecek tabii. Destek ve direnç noktalarının altına satmak. Bu da bir strateji. Kar stratejisi. Örneğin şöyle destek. Bu da konsolide olmuş piyasa. Yani sıkışmış bir piyasada işte piyasanın çubukları buralarda geziyor. Böyle. Pardon, şöyle yapalım bunu. İşte fiyat buralarda bayağı vurmuş gelmiş. İşte aşağıda da burada dolaşıyor. Biz bu fiyatın eğer ki buralarda alım yaptıysak zaten kendimize buraya bir dead zone, yani bir destek aralığı çizdiysek işte buradan, bu aralıklarda destek gelebilir. Onun için bunun üstünden alım yapacağız. Biz alım yaptık, fiyat çıkıyorsa karşıdan satıcılar, eğer ki buralarda bir direnç noktası var, satıcılar daha gelmeden piyasaya bizim bu bölgelerden bir yerden bu malı elimizden çıkarmamız lazım. Yani tabiri caizse onlar gelmeden hani bizim piyasada malı çakmamız lazım oralardan. Ve iş süren stop kullanmak. Bu da trend takibi. Bunu da gelecek videolarımda detaylı bir şekilde anlatacağım. Trend takibimiz de işte hızlı ortalama kullanabilirsiniz. İşte 20 günlük olur, 50 günlük olur. Veya bir de ağır ortalama kullanabilirsiniz. İşte 200 günlük olur işte. Diyelim ki ağır ortalama, hızlı ortalama kestiğinde burada işleme girerim. Daha sonra işte hızlı ortalama gene hızlı kestiğinde burada çıkarım. Yani şu nokta
Şu bölge benim kar bölgem olur. Yani iş süren stop kullanırım. Burada çıkmış olurum piyasadan. Buradan girdiğimde burada kar elde etmiş olabilirim. Veya işte tek bir tek bir hareketli ortalama da kullanabilirsiniz. Diyelim ki 20 günlük kullanıyorsunuz veya 50 günlük kullanıyorsunuz. Fiyat 50 günlüğün üstüne çıktığında burada alırım. Sonra fiyat devam edebilir yukarıya doğru. 50 günlüğün altına kırılımda kapanış verdiğinde burada piyasadan çıkabilirim. Yani bu bölgeyi iş süren stopla karımı piyasaya geri teslim etmemiş olurum. Bu da önemli bir konu. İş süren stopları da işleyeceğim. Çok önemli bir konu çünkü piyasaya kazandığımızı geri vermemek için bunu iyi öğrenmemiz lazım. Evet, 5 altın kuralımızı öğrendik. Bu 5 kural gerçekten çok önemli. İşleme gireceğimiz zaman kafamızdaki bin bir türlü işte burayı kesti, burayı aldı, burayı döndü, burayı aldı. Sadece kendinize böyle bir plan çizin ve bunu yazın. Bu 5 tane altın kuralla ben işleme gireceğim. Bu 5 tane altın kuralla da ben işlemden çıkacağım. Eğer ki kaybederseniz ben size kefilim. Kaybedemezsiniz, kaybetmeyeceksiniz. Tabii ki kaybedeceksiniz. Şöyle kaybedeceksiniz çünkü bu piyasa %50-50'lik bir oyun. Yani siz kendinizi kandırmayın. Yani piyasanın inanılmaz traderlar, yani dünyaca ünlü traderlar, işte Paul Tudor Jones'lar olsun, işte Larry Hyde'lar olsun, işte Dennis'ler olsun, işte Turtle traderlar olsun. Bunlar %50-50'ye bile ulaşmamış traderlar. Yani %50-50 bir kazanç oranına ulaşmamışlar ama piyasayı şöyle düşünmüşler. Ben %50-50 şansım ya %40 da olabilir ama piyasa ben kaybettiğimde az vereceğim. Ben kazandığımda ama piyasa bana çok verecek diye düşünmüşler. Bunun için bu 5 altın kuralı unutmuyoruz. Ben size baştan sona kefilim. Eğer ki bunu uygularsanız mutlaka piyasadan para kazanırsınız. Ama psikolojinize sahip çıkmanız lazım. Çünkü en önemlisi 4. kural, stop nerede olacağız? Stopumuzu kaldırmayacağız. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Kazancın, olasılıkların ve şansın size döndüğü videolarım devam edecek. Abone olursanız kaçırmazsınız. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda. Kendinize dikkat edin. Olasılıklar hep sizin yanınızda olsun. Bye bye.